Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Mehdi mafyalığını nasıl kullanacak? Barış Mehdi yüzünden iflas edecek mi? Zeynep tekrardan Mehdi'yi mi seçecek? Sakine'nin kötü planı ne? Nermin Hanım yeni hayatında kimleri yanına alacak? Özlem, Zeynep ile Barış'ın arasını bozacak mı? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları da kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in Mehdi veya Barış arasında bir karar vermesini istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde bir önceki videomda da söylediğim gibi Mehdi'nin ihtiyacı olan parayı Cengiz Baba verdi ve Mehdi koğuş ağasının yerine geçmiş oldu. Daha sonrasında Mehdi çıkar çıkmaz hiç kimsenin ummadığı bir hayat yaşamaya başlayacak. Bu kadar fazla güce aniden sahip olan Mehdi ve ailesi şaşkınlığını gizleyemeyecek elbette. Mehdi ailesiyle birlikte yeni hayatlarına alışmaya başlayacak. Nuh'un Barış'ın şoförlüğünü yaptığını öğrenince işi bırakıp kendisinin yanında çalışmasını isteyecek. Fakat Nuh'un bu teklifi reddetmesinden dolayı araları biraz bozulacak. Cemile ise yine Mehdi ile Nuh'un arasındaki kırgınlığı düzeltmeye çalışacak. Mehdi ise Cengiz Baba'nın güvenini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacak. Diğer yandan Barış, Mehdi'nin dışarıda olmasından dolayı çok huzursuz olacak. Çünkü Zeynep'in onu terk edip Mehdi'ye dönme ihtimali çok yüksek. Zeynep ise özellikle Nermin, Barış ve Emine'nin Mehdi ile ilgili duyduğu şüpheler yüzünden iyice tedirgin olacak. Aslında Barış, Zeynep'in Mehdi tarafından zarar görmesini istemediği için onun peşine adam gönderecek. Ama Zeynep peşindeki adamları Mehdi'nin gönderdiğini düşünecek. Mehdi de artık Zeynep'e zarar vermeyeceğini söylemesine rağmen kimse ona inanmıyor. Aksine Zeynep ve ailesine zarar gelmemesi için Mehdi bu gücünü kullanmaktan çekinmeyecek. Nermin Hanım'ın yeniden sahip olduğu servetiyle ona istediği gibi bir ev bulmasına Zeynep yardımcı olacak. Ama onunla birlikte gidip kendi düzenini bozmak istemeyecek. Tabii Mehdi artık zengin olduğu için Barış ile aralarında bir savaş başlatacak. Mehdi ilerleyen bölümlerde Barış'ı iflasa doğru sürüklemeye çalışacak. Eğer Barış dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Zeynep ise Barış ve Mehdi arasında ikilemde kalacak. Ama daha sonrasında Zeynep Barış'ı seçecek. Çünkü Zeynep Barış'a aşık oldu ve onunla evlenmeyi istiyor. Barış ise Zeynep ile şimdilik evlenmeyecek. Hatta önceki bölümde Ali Rıza Bey Barış'a Zeynep'i seviyor musun diye sormuştu. Barış da emin olmadığını söylemişti. Yani Barış'ın bu cevabı onun evlilik hakkında kafa karışıklığının devam ettiğini gösteriyor. Eğer Barış gerçekten Zeynep ile evlenmeyi düşünseydi dayısına böyle bir cevap vermezdi. Büyük ihtimal ile Barış Zeynep ile aşk hayatı yaşamaya başlayacak. Zeynep de Barış'ın kendisiyle evleneceğini düşünüp umut edecek. Daha sonrasında Zeynep Barış ile ilişkiye girecek. Ama bu birliktelik ikisinin de sonunun gelmesine sebep olacak. Çünkü Barış Zeynep'i daha sonrasında aldatacak. Savaş Zeynep'i bu konuda uyaracak olsa da kimse onu dinlemeyecek. Bu da Zeynep'in yapmış olduğu en büyük hatalardan birisi olacak. Barış artık Zeynep'i istemediği için onu aldatacak. Bu da Zeynep'te büyük bir travmanın yaşanmasına neden olacak. Barış da Zeynep'i kandırdığı için iflasa doğru sürüklenecek. Zeynep aldatıldığı için yeniden Mehdi'ye dönecek. Yani Zeynep ve Mehdi yakında tekrardan birlikte olacak. Nermin Hanım da eski zenginliğine tamamen kavuşacak. Ama Nermin Hanım Zeynep dışında hiç kimseye yardım etmeyecek. Emine, Sultan ve Sakine de yine fakir olarak kalmaya devam edecek. Ama Sakine asla Nermin Hanım ve Zeynep'i rahat bırakmayacak. Hatta Sakine'nin Nermin'i kıskanıp kahveyi lavaboya dökmesi bu durumu kanıtlıyor. Nermin Hanım bu konuda dikkatli olmazsa bu onun sonu olabilir. Peki Zeynep yeniden Mehdi'ye dönecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Mehdi'nin hapisten çıkmasıyla olaylar yeni bir boyut kazandı. Mehdi dayının işlerin başına geçti ve böylece maddi olarak kendisini ve ailesini rahatlatmış olacak. Mehdi'nin Benal ile hiçbir zaman gerçek bir evliliği olmayacak. Çünkü Zeynep'i sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Zeynep ve Barış'ı uzaktan izlemek zorunda kalan Mehdi çok acılar çekecektir. Artık Zeynep ile birlikte olamayacağının farkında olsa da Zeynep'i korumak için onu gizlice takip edecek. Barış'la Mehdi'nin arasındaki savaş Mehdi'nin cezaevinden çıkmasıyla birlikte iyice arttı. Özlem ise kardeşlerini Zeynep ve ailesinden uzak tutamayacağını anlayınca planlarını uygulamaya koymaya çalışacak. Nermin'in parasını alması ise Sakine ile Nermin arasındaki Zeynep savaşını yeniden başlatacak. Ve Zeynep bu durum karşısında bir tercih yapmak zorunda kalacak. Mehdi'nin hapishaneden çıkmasıyla Zeynep için asıl zor günler başlıyor. Zeynep son bölümlerde Barış'la yakınlaşmaya başlamış olsa da Mehdi'nin gelişinin ardından Zeynep ile Barış aşkı büyük bir darbe alacak. Mehdi'nin bundan sonra iyi bir karakter olacağını düşünmüyorum. Çünkü kitapta yazılanlara göre Mehdi, Zeynep yüzünden kötü birisi ve bundan dolayı da Mehdi'nin daha da pis işlere bulaşacağını ve Zeynep'in de başını belaya sokacağını düşünmekteyim. Mehdi'nin yüzleşmek zorunda olduğu kötü olaylar bir türlü peşini bırakmamakta kararlı. Mehdi'nin hapisten çıkmasıyla olaylar çok ilginç bir hal aldı. Mehdi'nin suçsuz olduğunu bilen Zeynep, onun cezaevinde zarar görmemesi için elinden geleni yapmıştı. Mehdi'nin çaresizliğine üzülen Zeynep, her defasında kendi yüzünden olduğunu düşündü. Diğer yandan ise Nermin Hanım, Zeynep'in Mehdi'nin avukatlığını yapmasını onaylamıyordu. Nermin Hanım'ın davası Barış sayesinde olumlu sonuçlandı ve parasını geri alacak. Zeynep'in Mehdi'ye olan düşkünlüğü Barış'ın sabrını taşırıyor. Barış Zeynep'le yeni bir ilişkiye başlamak istese de bunun gerçekleşmesinin imkansız bir olay olduğunun farkına geç olsa da varacak ve Mehdi Zeynep'in kendisine halen aşık olduğunu düşünerek umutlanmaya devam ediyor. Zeynep, umarız yaptığı fedakarlıkların karşılığını kötü bir şekilde almaz. Bu arada dizimizin reytingleri de düşüyor. Dizinin bitmesini istemeyenler lütfen videoyu beğenip yorum yapsın. Gücümüzü senaristlere gösterelim. Evet arkadaşlar, bu analiz videomun da sonuna geldik. Yeni bölümde neler olacağını hep birlikte seyredeceğiz. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.